Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle bir bebek pantolonu yapacağız. İpim Nako Elite Baby'nin tığ numaramda 3. Pantolonumuzun paçasına zincir çekerek başlayacağız. Fakat bu zinciri çekerken biraz gevşek çekin. 34 tane zincir çekiyoruz. 34 zinciri çektikten sonra şöyle yapıyorum. Zincirimi de düzelterek birleştirmemi yapacağım. Şöyle yuvarlak bir halka elde ettik. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bütün bu zincirlerin tepesine ikili trabzan. 34 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Otuz dört tane ikili trabzan hazırladım. Şimdi ilk zincirin tepesine şöyle batıyorum ve birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu çektiğimiz zincir lastik kısmına dahil değil. Hemen battığım zincirin alttaki trabzanı şöyle önden alıyorum. Paça kısmını lastik yapacağız. Bir ters bir düz. Tekrar doluyorum. Yanındakine arkadan. Bir tane önden. Bir tane de arkadan alıyorum. Yani bir ters bir düz tığ işi lastiğimizi paça kısmına uyguluyoruz. Bir tane önden aldım. Bir tane de arkadan. Son trabzanımı şöyle arkadan aldım. Ve şuradaki ilk yaptığım trabzanı önden alarak şöyle bir birleştirme yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine yukarı çıktım. Bu çektiğimiz zincirler lastiğe dahil değil. Hemen birleştirdiğim trabzanı tekrar önden aldım. Bu birincisi. İkinci ilmeğimi ters alıyorum. Şimdi üçüncü sıradayız arkadaşlar. Böyle bir 8 sıra falan lastik kısmını örelim. Daha sonra paça artırmasını yapacağız. Aynı şekilde arkadan aldıklarımı yine arkadan alıyorum. Önden aldıklarımı yine önden. Evet, bu şekilde 8 sıra kadar örelim.
8. sıranın son tersten olan ilmeğini yaptım. Ama bu arada şu ipimizi bir saklayalım arkadaşlar. Şimdi ilk yaptığım noktaya artık lastik bittiği için sık iğneye geçeceğiz. Şöyle ilk yaptığım noktaya birleştiriyorum. 2 zincir çektim. Bu sıra sık iğne olarak gideceğiz. 2 tane tek, bir tane çift olarak sık iğnemizde şurada bir artırma yapacağız. Dibine battım. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye çift yapıyorum. Aynı yere yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne, üçüncüye çift. Şimdi 2, üçüncüye çift yapıyorum. Bu sırayı böyle 2 tek bir çift olarak tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Yaptığım ilk sık iğnenin içine girdim ve şöyle bir birleştirme yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi trabzana başlayacağız. Paçamızda 48 tane trabzan olacak. Yani böyle hepsinin tepesine yapıyorum. Gerekiyorsa arada bir tane 2 tane de artırabilirsiniz. Yani buradaki trabzanımız 48 tane olacak. Bir tane şunun dibine yapayım. 48 tane trabzanı hazırladım. Şimdi sık iğne sırasındayız. 3. sıradayız. Birleştirdim. 1 2 sık iğne olarak gideceğiz. Fakat bu arada da burada örneğimizi kuracağız. Bu sol paçamız arkadaşlar. Ben sağ paçayı da hazırladım. Bakın şöyle. Şimdi yapacağımız örnek bu. Buralar bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne. Burada 2 tane önden alınmış ilmeğimiz var. 2 tane arkadan, 6 tane önden, 2 tane arkadan, 2 tane önden. Şimdi sağ paçayı başlarken 5 tane trabzanla başlayın. 5 trabzan, sonra 2 önden. 5, 6, 7, 8, 9, 6 tane de burası var. 15, 16, 17, 2 tane burası var. 19, 5 tane de diğer taraf var. 24. 24 ön tarafta trabzan, 24 arka tarafta trabzan. Şimdi burada bir de büyütmeyi söyleyeyim. Eğer daha büyük bir paça yapacaksanız mesela burada 8 ilmek fazla yapabilirsiniz. Yukarıda şurayı kaç ilmek yapacaksanız genişliğini. Mesela benim ön tarafta 24 var. 30 yapabilirsiniz. 30 60 tane trabzan olarak kurun örneğinizi. Daha da büyütmek istiyorsanız yani şurada yaptığınız sayıyı ikiye bölüp yarısını önde yarısını arkada kullanacak şekilde örneği ayarlayabilirsiniz. Şimdi sağ paçayı 5 tane trabzanla yaptım. 5 tane de bu tarafta var. Yani 24 tane de arkada var. 5 de bu 29 trabzan.
Sol paçayı başlarken yani şu tam eklem yeri eklediğimiz yer şöyle ortaya gelsin diye bunun da şurada bu sefer 29 tane trabzan yapacağız. Bu kısımda örneği kuracağız. 5 trabzanla da bitireceğiz. Şimdi sık iğne sırasındayız. Hem sık iğnemizi yapacağız hem de örneğimizi kuracağız. Hemen dibine battım. 1 2 3 4 28 ve 29 tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi diğer paçada 5 tane sık iğne ile örneğe başlayacaksınız. Şimdi ipime doluyorum. 2 tane önden alma ilmeğimiz var. Önden girdim. 1. Bir tane daha yine önden alıyorum. 2. 2 tane önden aldığımız ilmek var. Şimdi tığıma yine doluyorum. 2 ilmeği de arkadan alacağız. Yani burası 2 düz ve 2 ters olarak düşünün. 2 düz, 2 tane de tersten ilmek aldım. Şimdi 6 tane ilmeğimizi önden alacağız. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 2 tane yine arkadan ilmek alıyoruz. İki tane de önden. Saç örgüsü kısmımız bitmiş oluyor. 2 düz, 2 ters, 6 tane önden aldığımız düz ilmek, 2 tane ters, 2 tane de düz. Şimdi 5 tane sık iğnemiz kaldı. 1 2 3 4 5. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine giriyorum ve birleştiriyorum. 3 sıramız oldu. Şimdi 4. sıradayız. Her 4 sırada bir burma işlemini yapacağız. Şimdi burada 29 tane trabzanımızı örelim. ...29 tane trabzan ördüm. Şimdi 2 tane önden ilmek alıyorum. İki tane arkadan. Şimdi saç örgüsü yerine geldik. Her 3 sırada bir, yani 4. sırada hep bu işlemi yapacağız. Burada 6 tane ilmeğimiz var. Önce şu 3 taneyi, daha sonra bu 3 taneyi. Tığıma bir kere doladım ve bir kere daha doluyorum.
1 2 3 dördüncü ilmeği önden alıyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Yanındakini alıyorum. 1 2 3 kere de. 2 kere doluyorum. Yanındakini aldım. Üçüncü ilmeğimi yapıyorum. 3 tane böyle önden aldığımız trabzanı yaptık. Şimdi 2 kere yine doluyorum. Bu sefer arkada bıraktığımız 1 2 3 tane trabzanı yapacağız. Hemen ilkine girdim. 1 2 3 kere de çıktım. 2 kere doluyorum. Yanındakini alıyorum. 1 2 3 ve son üçüncü ilmeğimi de yapıyorum. Bakın 3 tane arkada, 3 tane de önde. Şimdi tığıma doluyorum ve 2 tane ters ilmeğimi, yani arkadan aldığımız ilmeği örüyorum. Ve 2 tane de düz. Ve 5 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi ilk yine tepesine şöyle birleştirmemi yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve sık iğneleri dibinden başlıyorum. Yani 1 2 3 29 tane sık iğne sırasındayız. Şimdi 29 tane sık iğneyi yaptık. Yine 2 tane önden aldığımız ilmek, 2 tane arkadan aldığımız ilmek, şimdi burmayı yaptıktan sonraki 3 tane sıramız oluşacak. Bu ilk sırası. Bakın şunun altında 3 tane ilmeğimiz var. Yine bunları 3 taneyi önden alıyorum. Şimdi 3 tane de şu öndeki ilmeklerimiz var. Toplam 6 tane ilmeği yine önden alarak tamamladık. Ve bu 6 ilmeğin sağında ve solunda 2 tane ters, 2 tane de düz ilmek hep devam edecek. Birleştirmemi yaptım. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Trabzan sırası bu. Yine bu sırayı tamamen 29 tane trabzan olarak gideceğiz. Örnek kısmını ikinci sırasını yapalım. Şimdi şu burmayı yaptıktan sonraki ikinci sıramız. Bu sırada gördüğümüz ilmekleri aynı şekilde yapacağız. 2 düz, 2 tane, yani 2 tane önden, 2 tane arkadan, 6 tane önden,
Ve yine 2 arkadan ve 2 önden olarak bu örnek kısmını tamamlayacağız. Sonumuzda da 5 tane trabzanımız var. Onları yapalım. 1 2 3 4 5 ve ilk yaptığım trabzanın tepesine birleştiriyorum. 2 zincirle sık iğne sırasına geldik. Bu 3. sıramız. Saç örgüleri arası arkadaşlar, sık iğne 1, trabzan 2, şimdiki sık iğne 3 sıra yaptıktan sonra 4. sıra burma işlemini yapacağız. Bu sırayı da tamamlayalım. Yine aynı şekilde bu kısmı da önden ve arkadan ilmekleri alarak tamamlayalım. 4. sırada tekrar burma yapacağız. 3. sırayı da yine sık iğne olarak hepsini tamamladık. Şimdi 4. sıra trabzan sırasına geçiyoruz. Ve her 4. sırada, yani bu trabzan sırasına geldiğimizde burma işlemi yapılacak. Evet, burada bir kere daha göstereyim burmayı. Önce 2 tane önden ilmeğimizi alıyoruz. 2 tane arkadan. Daha sonra 2 kere doluyoruz. 1 2 3 4. ilmeği alarak başlıyoruz. 2 kere doluyoruz. 5. ilmeğimizi yapıyoruz. 2 kere doluyoruz. Buradaki 6. ilmeğimiz. Yani sondaki 3 ilmeği yaptık. 2 kere doluyorum. Şimdi baştaki 3 ilmeği yapacağız. İlk ilmeği aldım. 2 kere doluyorum. Bakın 3 tane arkada, 3 tane de önde ilmeğimiz var. Hemen daha sonra 2 tane arkadan ilmek alarak devam ediyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesine birleştiriyorum. 2 zincir çekiyorum. Sık iğneye başlarken dibinden başlıyoruz. 1 diye 2 3 29 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde, yani her 4. sıralarda bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne yaptıktan sonra 4. trabzan sırasında burma işlemini yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle paça yapılmışını göstereyim. 1 2 3 4 kere burma yaptım ben. Bu paça ben çok büyük yapmayacağım. Yeterlidir. Dediğim gibi eğer eninden büyütenler olursa bunu bir burma daha ilave edebilirler veya yaşa göre 2 burmaya, bacak uzunluğu olana kadar devam edebilirler. 4. burmayı yaptıktan sonra sık iğne ve bir sırada trabzan olarak gittim. Ben paça ölçü santimini vereyim. Yani ona göre uzatabilirsiniz. 18 santim. Yani bu ebatta 18 santim oldu. Şimdi burada arkadaşlar şuradaki ipimi birleştiriyorum.
şuraya bir tane zincir çekip kesiyorum. Eğer buradan devam edersek şu çıkış çizgimiz tam ortada olacaktır. Onun için yani şu çıkış çizgisi yana gelmesi için burada bu ipleri koparacağım ama koparmadan önce bunu da birleştireyim. Bu araya tam iki paça arasına bir 6-7 tane zincir çekelim. Yani şu arada bir fazlalık yapacağız. A için 1, 2, 3, 4, 5. Ben 6 tane zincir çektim. Şimdi bu zinciri tam bu ipi kopardığımız noktaya getiriyorum. Bağlıyorum ve kesiyorum. Dediğim gibi aslında 6 zincir çekip buradan devam edebilirsiniz. Fakat tam çıkış noktası tam arkada veya önde olur. Ben şu yana getirmek istiyorum. Onun için bu arada iplerimi kopardım. Bunu saklayacağız. Şimdi sık iğne sırasındayım. Bakın iki paçamı da şöyle düz olarak tutuyorum. Bunun tam yan noktasını buluyorum. 2, 4, 5. trabzan. Şu araya ipimi şöyle bağlıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve buradan tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Yani böylelikle yukarı çıkış yerimizi yan tarafına getirmiş olacağız. Şimdi şuradaki örneği yapalım. Bu örneğimizin 3. sırası. Bir dahaki sıra burma olacak. İki tane tersimizi yapalım. Ve burada 5 tane sık iğnemiz var. Önce onu yapalım. 1, 2, 3. Hatta şu ipleri de bu arada saklayabiliriz. 4, 5. Şimdi 5 tane sık iğne yaptık. Bir tane hemen şu eklediğimiz yere yapıyorum. Ve bu çektiğimiz zincirin tepesine 6 tane, birini yaptık ilk birleştirme yerine, 5 tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. de tam buradaki birleşme yerine olacak. Yani bir tane ilk başta birleşme yerine yaptık. Bu da sondaki, arada 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada sık iğne var. 6 tane arada var. 5 tane de diğer paçada. Ve buranın örneğini yapıp diğer tarafa doğru devam edeceğiz. Burayı yapalım. Paçamızdaki şuradaki
29 tane de sık iğneyi yapalım. Şu araya geçişini de göstereceğim. Şimdi bu paçadaki 29 tane sık iğneyi yaptım. Bakın burada 6 tane sık iğne yapmıştık. 6 zincirin üzerine yine tam bu zincirin üstüne 6 tane bu taraftan da sık iğne yapıyoruz. 1 2 Pardon arkadaşlar, zincirin üstüne yaptığımız için biraz zor oluyor. 2 3 4 5 Bu da sonuncusu 6. Yani bu arada çektiğimiz zincirin 6 tane diğer tarafında, 6 tane bu tarafta sık iğnemiz var. Şimdi yine örneğimize bu aradaki 29 tane sık iğnemiz değişmiyor. Sadece 6 önden 6 da arkadan 12 ilmek daha artmış olacak sayımız. Bakın bu arada A kısmımız oluştu. Birleştirmemi yaptım. 3 zincir çektim. Şimdi 5 tane trabzan yapıyoruz bu kenarda. 2 3 4 5 ve örneğimize devam ediyoruz. Şu anda burma sırasındayız. Tekrar burmamızı yapıyoruz. İki tane önden alınan ilmeğimi yaptım. Bir, iki, üç, dört, 5 tane bu pantolonumuzun ön tarafının trabzanı. Şimdi bu arada 6 tane trabzan var. Ve 5 tane de diğer örneğin. Pardon, diğer paçanın. Ve 5. Örneğe geldik. Şimdi bunu devam edelim. Şurada da bir geçişi tekrar göstereyim. Bundan sonra zaten artık aynı şekilde devam edecek pantolonumuz. Evet, A kısmına geldik. Yine aynı şekilde trabzan olarak devam ediyorum.
Bu da A'daki 6 tane ilmeğimiz. Artık paçanın ilmeklerine devam ediyorum. Artık birleşti pantolon paçalarımız. Şimdi beden kısmını yapıyoruz. Şöyle birkaç tane yapayım, göstereceğim. Şöyle ön yüzden bakalım. Bakın şurası tam A kısmı. Şöyle çektiğimiz zincirin hem sağına hem diğer tarafı, yani hem bu tarafına hem diğer tarafına yaparak burayı şöyle birleştirmiş olduk. Artık beden şu pantolon genişliğin beline kadar ne kadar istiyorsanız o kadar devam edeceğiz. Ben normal standartlarda yapacağım. Yani paçam 18 olduğu için yukarısı da 18-20 santim olacak lastikle beraber. Şimdi ben bir 15 santim kadar öreyim. Ebatına baktıktan sonra lastiğine geçeceğiz. Şu A yerindeki trabzandan sonra arkadaşlar 24 sıra ördüm. Şimdi 25. sıra sık iğne sıramız, onu yapacağız. Hatta burmaları da söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane burma işlemi yaptım. Artık burma işlemlerimiz bitti. Şu bel kısmındaki kısma geçeceğiz. Yani orayı da aynı paçada yaptığımız gibi lastik yapacağız. Fakat şimdi sık iğne sırasını yaparken aralarda böyle 5-6 ilmekte bir azaltmalar yapacağız ki bel kısmı biraz toplasın diye. Şimdi sık iğne sırasındayız. Şöyle birleştirmemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, mesela 5 tane sık iğne yaptım. Yanındaki 6 ve 7'yi birlikte alıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. 6 ve 7.'sini beraber alıyorum. Yani şu anda 2 ilmek azaltmış olduk. Bütün bir sırayı bu şekilde gidelim. Aralarda azaltmalar olacak. Bel kısmının lastiğine geçelim. Bu bebeğinizin bel kısmı ince ise bunu yapabilirsiniz ama oldu ya bebeğiniz toplu, kilolu, hiç azaltmadan da direkt lastik kısmına geçebilirsiniz. Yani bu sırayı komple sadece sık iğne yaparak trabzan sırasına geçebiliriz. Şimdi birleşme yerine geldik. Şurada yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 zincir çektim. Artık trabzan yapacağız bütün sırayı arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde bütün ilmeklerin üzerine trabzan yaparak devam ediyoruz. Dediğim gibi yani bu bel kısmını daha daraltmak istiyorsanız 4-5 ilmekte bir azaltma yapın. Hiç azaltmadan da yapabilirsiniz. Hani eğer bebeğinizin kilosu var ise bu kısımda hiç azaltmadan da trabzan sırasına geçebilirsiniz. Şimdi bütün bir sırayı bu şekilde trabzan olarak tamamlayalım. Devam edelim.
Şimdi artık bir ters bir düz lastiğe geçeceğiz arkadaşlar. Benim burada şu anda 90 tane trabzanım oldu. Siz de yaparken bunu tek sayı değil, bu trabzanları mesela 88, 92 çift sayı olacak şekilde ayarlayın ki bir ters bir düz lastiğiniz denk gelsin. Şimdi yaptığım ilk trabzana arkadan giriyorum ve şöyle birleştirdim. 3 zincirle çıktığımız bu zinciri saymıyoruz. İlk ilmeği, yine aynı ilmeği, birleştirdiğim ilmeği önden alıyorum. Ve yanındakini arkadan. Bir tane önden, bir tane de arkadan olarak beldeki lastik kısmını başlamış olduk. Yine son ilmeğe geldik. Şöyle ters olarak aldım. Yaptığımız ilk ilmeği yine önden alarak birleştiriyorum. 1 2 3 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine bu ilmeği önden alarak tekrar başlıyorum. Artık bu lastik kısmının belinin kalınlığını ne kadar istiyorsanız o kadar devam edeceğiz. Şu anda 1 2 3. sıradayız. Evet, isterseniz buradaki paçadaki kalınlık kadar yapabilirsiniz. İsterseniz daha az yapabilirsiniz. Şimdi bu lastik kısmını da tamamlayalım. Pantolonumuz bitmiş olacak. Ben lastiğini de bitirdim arkadaşlar. 6 sıra yaptım. Yeterli bence. Bakın böyle çok güzel, şık bir pantolonumuz oldu. Şimdi şu ön kısmına şöyle bir zincirden fiyonk yapmak istiyorum. Yani zincir çekip fiyonk yapacağız. Şöyle ipimizi 2 kat yapıyoruz. Sadece zincir çekeceğim. Ben yaklaşık 110 tane falan zincir çektim. Şu fazlalıklarını kesin arkadaşlar uçlarından. Daha sonra tam şu çizginin yanındaki şöyle ortalayalım. Şunları alıyorum. Şöyle yapalım. Bunu iğneyle de geçirebilirsiniz. Biraz küçültelim fiyongumuzu. Evet, yani şuradan hem beli bol gelirse biraz da sıktırma yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacak arkadaşlara kolay gelsin.